Selamlar, bu dersimizde CSS sintaksı işleyeceğiz. Masa üstünde CSS dersleri şeklinde bir klasör oluşturdum ve Visual Studio Code'da da Open Folder diyerek CSS derslerini seçmiş oldum. Hemen bunun altına yeni bir klasör daha oluşturuyorum. Üçüncü dersimiz olduğu için 3 CSS syntax şeklinde yeni bir klasör oluşturuyorum. Ve bunun altında yine new file diyerek index.html dosyamı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar HTML biliyorsanız zaten daha önce bu editörde kullandıysanız bildiğiniz bir şey vardı. Neydi o? Bir tane ünlem işareti koyduktan sonra tab tuşuna bastığımızda bizim için HTML iskeletini oluşturacaktı. Ve biz stil kodlarımızı nerede yazıyorduk? Head etiketinin hemen altında. Evet, buraya stil yazdıktan sonra tab'a bastığımızda bizim için stil etiketlerini oluşturmuş oldu. Artık biz CSS kodları yazacaksak bu stil etiketinin içerisinde yazacağız. Peki şimdi CSS kodları genel olarak nasıl yazılıyor? Öncelikle bir tane selektör dediğimiz, yani seçilecek element ya da seçilecek şey neyse, her neyse onu belirtiyoruz. Sonrasında ise süslü parantezlerimizi açıyoruz. İçerisine özelliğimiz neyse onu yazıyoruz. Property diyelim buraya. Ve iki nokta koyduktan sonra bu özelliğin değerini atıyoruz. Value. Bunu atamak yetiyor mu? Hayır. Bu değeri atadıktan sonra da noktaları virgülle kapatıyoruz. Bütün görüntü, bütün hikaye bundan ibaret. Yani ne yapıyormuşuz? Bir tane selektörümüz varmış, seçicimiz varmış. Bunun altına property, yani özelliğini yazıyoruz. Devamında ise bu özelliğin değerini yazdıktan sonra noktalı virgülle ayırıyoruz. Peki birden fazla özellik yazacaksak ne yapabiliriz? Bu noktalı virgülü yazdıktan sonra buna devam edebiliyoruz. Yeni bir property, yeni bir value. Ancak okunurluğun güzel olması açısından bunları yan yana değil de alt alta yazmakta fayda var. Yani nedir? Yeni bir property yazacaksak buraya property bir kere daha belirtelim. İşte property 2 diyelim. Burada da yeni bir value, yine kapattık. Bu şekilde alt alta yazabilirsiniz. Şimdi bunu bir iki örnekle beraber açıklayalım. Tabii ki öncelikle burayı yorum satırı haline getirelim ve yorum satırı nasıl oluşturuluyor onu da beraber görelim. Bir slash işareti koyduktan sonra yıldız açıyorsunuz ve bunu aynı şekilde gelip buradan kapattığınız zaman artık burası yorum satırı oluyor. Yani kodumuz yukarıdan aşağıya okunmaya başladığında burayı okumuyor arkadaşlar. Burası bizim kendimizin bilgilendirme olarak belirttiğimiz alan olarak kalıyor. Tabii ki bu yorum satırlarını biz CSS dosyası içerisinde, yani stil etiketleri içerisinde bu şekilde yapıyoruz. Bütün kodları bu şekilde yorum satırı haline getiremeyiz. Onu da belirteyim. Evet, öncelikle buraya bir HTML elementi yazalım. Bir tane div elementimiz olsun ve hemen altında da bir tane P elementimiz olsun ki hatta bunları da bir boşlukla birbirinden ayıralım. Şimdi gelin, bir seçici ihtiyacımız vardı. Bu neydi? Öncelikle div elementi için yazalım bunu. Div dedikten sonra bir tane süslü parantez açıyorum. Şimdi ne demiş oldum? Öncelikle burayı bir anlayalım. Bütün divler için, yani bütün div elementleri için aşağıdakileri uygula demiş oldum. Tamam. Şimdi bu div elementi bize ne yapabiliriz? Öncelikle bir renk verelim. Color. Color dedikten sonra tab'a bastım. İşte verebileceğiniz renkler var. Bunları zaten detaylı olarak göreceğiz ama şimdilik buradaki blue'yu seçelim. Yani ne demiş olduk? Biz bu div elementinin içerisine ne yazarsak yazalım mavi renkte yazacağız demiş olduk. Hadi bir de buna bir font size verelim. Font dedikten sonra zaten burada otomatik olarak çıkıyor. Font size'a geliyorum. Tab'a basıyorum. Font size'ımız ne olsun? Bunlardan birini seçebilirsiniz. Hadi bu sefer biz kendimiz verelim. 32 piksel olsun. Yani bütün div elementlerine artık rengi mavi olacak. Font size da 32 piksel olacak. Hemen gelip bunun içerisine merhaba CSS diyelim. Merhaba CSS. Evet. Sonrasında bir de P elementi için gelip burada süslü parantez açıyorum. Bir de P elementlerimiz için yeni bir CSS özelliği atayalım. P elementimiz ne olsun? Öncelikle bir padding verelim. Padding dediğimiz şey neydi? Boşluktu. Bunların hepsini dediğim gibi detaylı olarak göreceğiz. Şimdilik biz sintaksı anlamaya çalışalım. Padding'imiz 20 piksel olsun. Yani 20 piksel şeklinde bir boşluk bıraktık her yerden. Üstten, alttan, sağdan ve soldan. Bir de border verelim. Border da nedir? Üzerindeki çerçevedir arkadaşlar. Border dedikten sonra bu 1 piksel solid olsun. Evet, bunları dediğim gibi detaylı olarak zaten hepsini işleyeceğiz. P elementin içerisine gelip işte bu bir paragraftır diyelim. Paragraftır.
Şimdi gelin bunu beraber bir görüntüleyelim. Nasıl görüntülüyoruz? Bu index.html'e geliyorum. Sağ tıklıyorum ve Open with Live Server diyorum. Bunu dedikten sonra bakalım. Evet, izin ver diyeceğiz. Hemen Chrome'a geldi. Bakın arkadaşlar, merhaba CSS. Bu bir paragraftır dedi ve border'ımızı da verdi. Hadi gelin bunu bir de ortalamaya çalışalım. Ki bunları göreceğiz hep beraber. Text align center diyelim. Paragrafımızdaki yazımızın ortalanmasını istedik. Sayfamızı geliyoruz, yeniliyoruz. Yenilememize de gerek kalmadı. Bu arada onu da belirteyim. Burada CTRL-S yaptığınız zaman, yani kaydettiğiniz zaman otomatik olarak index.html sayfasını değiştirecektir. Kaydetmezseniz bir değişiklik olmayacaktır. Bakın bu bir paragraftır şekline geldi. Div elementimizin font size'ını gördüğünüz gibi bundan daha büyük. Merhaba CSS 32 piksel olarak geldi ve mavi yazıyla gelmiş oldu. Evet, özetlemek gerekirse CSS kodlarımızı stil taglerinin içerisine yazıyorsunuz. Bir selektörümüz var. Bu selektörün içerisinde de property ve value değerleri olacak. Noktalı virgülle de kapatmayı unutmuyorsunuz. İşte burada yaptık. Div elementimizin geldik özelliklerini belirttik ve yine P elementimizin de özelliklerini belirttik. Şimdi tabii ki aklınızda bazı soru işaretleri oluşmuş olabilir. O da nedir? Ya ben bütün div elementlerimin rengini bu şekilde mi yapmak zorundayım? Ya da işte birden fazla div olduğunda onlara farklı görüntüler vermek istiyorsam ne yapacağım? İşte burada da farklı seçiciler ortaya geliyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de bunları nasıl seçeceğiz? Yani bütün div elementlerinde değil de sadece belirli divlere görüntü verme ya da diğerlerine farklı şeyler uygulama gibi özellikleri nasıl yapacağız? Bir sonraki dersimizde de bunu göreceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.